Tatil bitti. Eve döndünüz. Odanın kapısını açtığınızda o tanıdık ama korkutucu koku burnunuza çarpıyor. Nemli toprak kokusu değil, çürük yumurta kokusu. Işığı yaktığınızda manzara korkunç. Süt gibi beyazlamış bir su, dipte tanımlanamayan tortular ve yüzeyde hareketsiz duran dostlarımız. Onları aç kalmasın diye bıraktığımız o beyaz blok aslında onların sonunu hazırlayan bir kimyasal bombaya dönüşmüş olabilir mi? Bugün akvaryum hobisinin en büyük paradoksuyla karşınızdayım. Balıklarımızı yaşatmak için aldığımız önlemler bazen onları öldüren sebebin ta kendisi oluyor. Tatil yemi olarak satılan ürünler gerçekten bir kurtarıcı mı yoksa suyu bozan ticari bir tuzak mı? Bugün pet shop raflarındaki o beyaz blokların kimyasını, yeni nesil jel teknolojilerini ve en önemlisi balıklarınızın aslında sandığınızdan çok daha dayanıklı olduğu biyolojik gerçeği konuşacağız. Tatile çıkmadan önce bu videoyu izlemeniz akvaryumunuzun kaderini değiştirebilir. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak suçluluk duygunuzu bir kenara bırakın. Balıklarınız evdeki kediniz veya köpeğiniz gibi değil. Hatta sizin gibi hiç değil. Onlar ektotermik yani soğukkanlı canlılar. Bu bilgilerden kısaca diğer videomuzda bahsetmiştik. Yukarıdaki kartlardan tatile gitmeden önce ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Ama özetle balıkların metabolizması bize göre 10 kat daha yavaş çalışır. Bilimsel araştırmalar sağlıklı ve yetişkin bir akvaryum balığının düzgün su koşullarında 14 güne kadar tamamen besinsiz kalsa bile hayati bir risk taşımadığını kanıtlıyor. Burada devreye Q10 sıcak katsayısı giriyor. Biyolojide bu kural sıcaklıktaki her 10 derecelik artışın metabolik hızı yaklaşık 2-3 katına çıkardığını söylüyor. Yani yazın 30 dereceye çıkmış bir akvaryumdaki balık 24 derecedeki balığa göre çok daha hızlı acıkır ve enerji tüketir. Tersi de geçerli. Eğer tatile giderken ısıtıcınızı kapatır veya suyunuzu 22-23 derecelere çekerseniz balığınızın metabolizmasını uyku moduna alırsınız. Bu basit bir biyolojik hack onlara ekstra günler kazandırabilir. Tabii ki de bir istisnamız var. Yavrular. Onların büyüme hızı çok yüksek olduğu için enerji depoları yoktur. 3 gün açlık bir yavru balık için ölümcül olabilir. Ama yetişkin lepistesleriniz, tetralarınız veya çikletleriniz onlar sandığınızdan çok daha dayanıklı. Tamam, balıklar dayanıklı ama ben yine de işimi garantiye almak istiyorum dediniz ve marketten şu beyaz bloklardan aldınız. Üzerinde hafta sonu yemi veya tatil bloğu yazıyor. İçindekiler kısmını okudunuz mu? Çoğu zaman ilk sırada göreceğiniz madde kalsiyum sülfat yani bildiğimiz alçı. İnşaat alçısı. Üreticiler balık yemini bu alçı maddesinin içine hapsediyor. Blok suda eridikçe yemler ortaya çıkıyor. Teoride harika, pratikte ise tam bir Rus ruleti. Alçının çözünürlüğü suyun kimyasına bağlıdır. Eğer Amazon biyotopu gibi asidik ve yumuşak bir suyunuz varsa bu bloklar üreticinin vaat ettiğinden çok daha hızlı. Adeta bir şeker gibi erir. 14 gün gitmesi gereken blok 3 günde tamamen eriyip un ufak olur. Sonra ne olur? Akvaryumun tabanında devasa bir yem yığını oluşur. Balıklar bunu bitiremez. Yemler çürümeye başlar ve tatilin 5. gününde amonyak patlaması yaşanır. İşte o eve döndüğünüzdeki kötü kokunun ve bulanık suyun sebebi budur. Ayrıca bu bloklar suyun sertliğini tavan yaptırır. Bu da yumuşak su seven balıklarınız varsa bunların strese girmesine sebep olur. Peki çözüm ne? Çözüm teknoloji. 2. nesil jel yemler, alçı değir, agar veya jelatin bazlıdır. Bu yemler suda çözünmez. Balıklar gelip fiziksel olarak ısırmadıkça suya besin salmazlar. Yani suyunuzu kirletme riskleri çok düşüktür. Ayrıca suya mineral salmadıkları için pH ve GH değerlerinizle de oynamazlar. Eğer mutlaka bir şey bırakacaksanız tercihiniz kesinlikle jel olmalı. Kimya ile uğraşamam, robot kullanırım diyenler. Otomatik gemleme makineleri harikadır ama onların da bir kriptoniti var. Nem. Akvaryum suyu sürekli buharlaşır. Bu nem makinenin yem haznesine girerse o pul yemler ıslanır ve birbirine yapışır. Sonuç makine döner ama içinden yem dökülmez. Balıklarınız tatil boyunca makinenin dönmesini izler ama aç kalır. Ya da daha kötüsü o ıslak yem bloğu bir anda löp diye suyun içine düşer. Buna önlem olarak ne yapabilirsiniz? Pul yem yerine granül yem koyabilirsiniz. Granül yemler daha dayanıklıdır. Bazı kaliteli modellerde hazne içine hava motorundan hava basmak için bir giriş vardır. Bu da yemi kuru tutar. Tatile gitmeden en az 3 gün önce makineyi kurun ve kağıt üzerinde çalıştırın. Dozajı doğru mu? Saatinde çalışıyor mu? Son dakika kurulumu yapmayın. Şimdi size hiç para harcamadan uygulayabileceğiniz en güvenli, en biyolojik yöntemi anlatayım. Adı da blackout yani karartma. Tatile giderken akvaryum ışıklarınızı tamamen kapatın. Hatta mümkünse akvaryumun güneş almasını da engelleyin. Neden mi? Balıklar karanlıkta daha az aktif olur. Uyku moduna geçerler. Enerji harcamaları da minimuma iner. Işık yoksa fotosentez de olmaz. Fotosentez olmayınca yosun da olmaz. Tatil
yemlerinin veya aşırı yemlemenin yarattığı nitratı kullanacak yosunlar da gelişemez. Döndüğünüzde camlarınız tertemiz olur. Merak etmeyin, balıklarınız ve bitkileriniz bir hafta 10 gün ışıksız kalmaktan zarar görmez. Doğada da bulutlu günler, fırtınalar olur. Bu onlar için bir dinlenme dönemidir. Toparlayalım. Bavulları hazırladınız. Kapıdan çıkmak üzeresiniz. Balıklarınız için eylem planınız şu olmalı. Hiçbir şey yapmayın. Eğer 5 güne kadar geri dönecekseniz hiçbir şey yapmayın. Son bir kez güzelce besleyin ve çıkın. Açlıktan ölmezler ama başka birinin aşırı yemlemesinden ölebilirler. Eğer 5 günden daha uzun 15 güne kadar evde olmayacaksanız otomatik yemleme makinesi kullanın. Vidalı modelleri ve granül yem kullanarak tercih edebilirsiniz. Ya da kaliteli bir jel yem kullanın. Asla beyaz alçı blok kullanmayın. Ve su sıcaklığını 2-3 derece düşürün. Son olarak ışıkları da kapatın. Eğer tatiliniz 15 günün üzerindeyse güvendiğiniz bir arkadaşınızdan yardım isteyin. Ama ona koca kutu bir yem vermeyin. Günlük porsiyonları küçük poşetlere veya ilaç kutularına hazırlayıp verin. Azıcık daha vereyim. İçgüdüsü balıkların en büyük düşmanıdır. Unutmayın. Sağlıklı bir akvaryum ekosistemi sizin yokluğunuzu tolere edebilecek dirence sahiptir. Yeter ki o dengeyi kimyasallarla veya aşırı yemle bozmayın. Sizin tatil tecrübeleriniz neler? Döndüğünüzde hiç kötü bir sürprizle karşılaştınız mı? Yorumlarda o hikayelerinizi paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Suyunuz berrak olsun.